Arkadaşlar merhaba. Felsefe okuma rehberi başlıklı müzakeremizde bugün sizlerle aktif yazma bölümünü müzakere edeceğiz. Hatırlayacağınız üzere öncelikle aktif okuma, aktif dinleme ve aktif tartışma bölümlerini sizlerle paylaşmıştık. Aktif yazma işte tüm bu sürecin sonunda geliyor ve felsefede öğrendiklerimizi bir metne dönüştürmenin, analitik bir şekilde ortaya koymanın yollarını bizlere gösteriyor. Aslında ben felsefe okumalarla ilgili ya da felsefe yazım tecrübesiyle ilgili daha önceden belli videolar paylaşmıştım. Onlara oynatma listesi sekmesinden bakabilirsiniz. Ayrıca George Orwell'ın Neden Yazıyorum adlı eseriyle ilgili de seri bir müzakere gerçekleştirmiştik. Yazma ve yazım tecrübesiyle ilgili merak eden dostlar bu videolara da bakabilirler. Şimdi arkadaşlar bir diploma ya da başka bir liyakat için felsefe okuyorsanız öncelikle yazdıklarınıza göre değerlendireceksiniz diyor Warburton. Yani siz eğer bir okuldaysanız sizin burada başarılı olabilmenizin yolu aslında sınavlardaki başarınıza bağlı. Şimdi şöyle bir süreç var aslında eğitim sürecimizde. Nasıl? Test ve yapay zekadan yararlanarak ödev oluşturma gibi. Bunlar bence yazım tecrübemizi oldukça kötürüm hale getiriyor. Neden? Yani bu test mi bu hale getiriyor yoksa yapay zeka mı bu hale getiriyor? Hayır. Bizim onu kullanma şeklimiz bunu bu hale getiriyor. Şimdi test dediğimiz zaman bir şeyin öğrenilmesi tabii ki felsefede de gerekli ama felsefede öğrendiğimiz şeylerin analitik bir şekilde kurgulanması, yeniden oluşturulup yeniden tartışılması, müzakere edilmesi ve bunun bir metin üzerinde gerçekleştirilmesi aslında önemli. Onun dışında yapay zekayı kullanırken de yapay zekadan destek alınabilir belki ama bunun bir metni ona yazdırmak ya da metni onun verdiği şeylere göre olduğu gibi getirmek yerine kendi düşünce şeklimizi geliştirmenin ve kendi mantık kurgumuzu ortaya koymanın önemli olduğunu düşünüyorum. İleride bu tezlerde ya da ödevlerde çok ciddi sorunlara yol açacak. Hatta bugün işte eğitimde yenileşme adı altında sürekli olarak bizlere eğitimdeki süreçlerin çeşitlendirilmesiyle ilgili şeyler söyleniyor. Yani akademide eğitim süreçlerinin çeşitlendirilmesi üzerine çalışmalar yapılıyor. Fakat bu çalışmalar genelde işte ödev üzerinden götürülüyor. Ödevde de böyle bir sorun var. Yani karşımızdaki insan bir metni okuyup analiz edip buna dair kendi görüşlerini yazmak yerine yapay zekaya ilgili komutu girip ondan aldığı çıktığı sana getirme gibi bir sürece giriyor. Tabii bunları ileriki süreçte daha çok tartışacağız. Ama önemli olan şu aslında bir felsefe öğrencisinin ya da bir ilahiyat öğrencisinin tartışmaları bizatihi kendi düşünce sistematiği içerisinde yaparak dışarıdan aldığı yardımları da bu sistemin içine dahil ederek, yani bizim bugünkü teknolojiye kapalı olma gibi bir şeyimiz yok. Bugünkü imkanlardan yararlanarak kendimizi daha ileri bir noktaya götürme gibi bir sürece girmemiz gerekiyor. Onun için de eğer biz bir akademik faaliyet içindeysek, bir öğrenme faaliyeti içindeysek öncelikle biz ne yapacağız? Yazdıklarımızla değerlendireceğiz. Şimdi bu da şöyle bir süreç aslında. Mesela akademik anlamda bir şeyi tartışıyorsak öncelikle bunun temel kavramlarını, argümanlarını ve sonuçlarını tartışmaya açacak bir birikime sahip olmamız lazım. Şimdi konuşurken bunlar belki çok daha dikkatli bir şekilde kurgulanamayabiliyor ama yazıma geçtiğimiz zaman o zaman hepsi bizim bütün o birikimimizi yansıtıyor. Şöyle söyleyelim, sizler birçok kitap okuyorsunuz. Fakat eğer hiç yazma tecrübesine sahip değilseniz, yani hiçbir metin oluşturmadıysanız o zaman ilk kez kalem elinize aldığınızda ciddi anlamda sorun yaşarsınız. Bu sizin o kitapları okumadığınız ya da bu konuda bilgili olmadığınız anlamına gelmiyor. Zira bir şeyi yazmak öncelikle kafanızda ona dair bir şema oluşturmayı gerektiriyor. Şimdi konuşurken bazen bu şemayı biz doğal olarak ya da işte bir takım yanlışlarıyla, doğrularıyla kurabiliyoruz. Ama yazmaya geçtiğimiz zaman bu şemayı oluşturma noktasında daha fazla düşünerek o iç sistematiği kurgulamamız gerekiyor. Onun için de biz buradaki okumalarımızda iki tür yazma üzerine çalışıyoruz. Birincisi akademik okumalara destek olarak roman ve hikayeler üzerinden bir yazım tecrübesi. Yani mesela Martı, Küçük Prens, Alice, Hayvan Çiftliği, 1984, Fareler ve İnsanlar gibi metinlerin bir değerlendirmesi. Yani okudun da ne olduğuna dair bir değerlendirmesini istiyoruz. Onun dışında da akademik metin oluşturma ve akademik yazım tecrübesiyle ilgili de bir metnin nasıl akademik bir şekilde kullanacağını, dipnot gösterimi, kaynakça gösterimi ile ilgili de çalışmalar yapıyoruz. İşte bunlarla ilgili de yine araştırma yöntem ve teknikleri videomuzda akademik metnin nasıl oluşturulacağına dair de bir seri video hazırlamıştım. Onlara da bakabilirsiniz. Şimdi birçok filozof için yazmak düşüncelerini kaydetmekten ibaret değildir. Düşüncelerinin kaynağı olan bir faaliyettir. Yani yazdıkça kendi çelişkilerimizi, kendi açmazlarımızı ve yazarken o yukarıdan aşağı inen mantık kurgusunun tutarlılığını ya da tutarsızlığını görme imkanına sahip oluruz. Ve düşündükçe de ya da geriye döndükçe de yazdığımız şeylerdeki aksaklıkları kendimiz de görürüz. Bazen şunu da yaparım ben. Mesela bir makale ya da tezle ilgili çalışma yaparken
O makaleyi, o tezi işte belli bir süre bırakıp tekrar döndüğünüz zaman ya da yıllar önce yazdığınız bir makaleye dönüp de tekrar baktığınız zaman aslında kendi makalenizde de yeni şeyler görüyorsunuz. Niye? Çünkü siz bir sürecin sonucunda gelişmiş oluyorsunuz ve bu gelişmeniz kendi makalenizde de aslında yapılabilecekleri sizlere göstermeye başlıyor. Aslında yazın tecrübesi işte bundan dolayı hem bizi hem de okuyucuyu ne yapıyor? İleri noktaya, bir sonraki aşamaya geçiriyor. Bu noktada Warburton şöyle bir soru soruyor. Diyor ki felsefeyle ilgili yazmayı hiç denemeden felsefe öğrenmek mümkün müdür? Mümkündür diyor. Ama bu hiç tartışmadan felsefe öğrenmek gibidir ve tavsiye edilen bir şey değildir. Nasıl? Şimdi geliyorsunuz felsefeyle ilgili, ilahiyat bahisleriyle ilgili bir konuyu ezberliyorsunuz ve siz felsefe öğrendim işte ya da dini alanla ilgili, ilahiyat sahasıyla ilgili birçok şeyi öğrendim diye gidiyorsunuz. Aslında öğrenmeden kastımız ezber oluyor. Yani kavramları, kişileri, şahısları, görüşlerini ezberliyoruz ve biz bunu öğrenme olarak nitelendiriyoruz. Halbuki öğrenme öğrendiğimiz şeyi kullanabilme ile alakalıdır. Yani öğrenmenin temelinde anlama vardır. Anlamıyorsak, anlamamışsak öğrenmemişizdir. Bir şeyi öğrendikten sonra o kurguyu karşımızdaki insana sistematik bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Eğer biz bunu sistematik bir şekilde anlatamıyorsak öğrenmemişiz demektir. Ve bu bizim için sorun olduğu kadar karşımızdaki insan için de sorun. Neden? Çünkü siz işte özellikle akademiyseniz ve akademik bir yazım ortaya koyuyorsanız karşınızdaki insan diyor ki bu arkadaş bu alanla ilgili okuyan bir arkadaş, belli bir tecrübesi var, bu birikimini bize aktarmaya çalışıyor diyor. Ve siz birikiminizi aktarırken eğer yöntemsiz ve sistemsiz bir şekilde aktarıyorsanız kişi öncelikle kendisini suçlayabiliyor. Diyor ki felsefe konuları çok ağır, biz anlamıyoruz herhalde. Halbuki karşısındaki insan bu konuyu belki de düzgün bir şekilde analiz edip size sunamıyordur. Bu da söz konusu. Şimdi ben başka müzakerelerde hep vurguluyorum. Bir şeyde anlama yoksa eğer o kişi bu konuyu karşısındakine de anlatamıyor. Derslerde de görüyoruz. Hocalar bir konuyu anlatırken hem kendinin anlama ve anlatma becerilerini hem de karşısındakinin bu konudaki yeteneğini görmek ve anlamak zorunda. Ve bundan dolayı da biz özellikle bir takım felsefi tartışmaları yaptıktan sonra buna dair bir metin istiyoruz. Yani ben eğer bir konuyu tartışıyorsam bu tartıştığım konuya dair bir metin istiyorum. Bu metinde öncelikle argümanları tartışıp sonra kendi görüşünü, bu argümanların tutarlılığını ya da tutarsızlığını ortaya koyarak metnin oluşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Zira akademik okumalarda kesin doğru yerine bir takım argümanlar ortaya konulur. Buna dair kendi görüşümüz analitik ve mantıksal bir kurgu içerisinde karşımızdakine sunulmaya çalışılır. Aslında felsefi yazımın temelinde bu vardır. Yani ben bir öğretim görevlisi olarak, öğretim üyesi olarak öğrencime bunlar doğrudur, bunlar yazmazsanız bu şekilde açıklanamaz diyorsam aslında sağlıklı bir tartışma ortamı yaratmamış oluyorum. Niye? Biz şunu söyleyebiliriz. Bununla ilgili temel argümanlar bunlardır. Bunların işte ispat yöntemleri şudur ve ben işte şu argümanı destekliyorum diyebilirim. Ama karşımdaki kişi, yani öğrencim olsun, arkadaşım olsun, akademisyen arkadaşlardan olsun, farklı bir argümanı farklı bir şekilde destekleyip bununla ilgili temel öncüleri ortaya koyabilir. Ama olması gereken şey ne? Olması gereken ikimizin de alanla ilgili temel argümanlara sahip olmak. Yani öğrencimiz de biz de alanla ilgili temel argümanlara sahip olduktan sonra buna dair tartışma yapacağız. Dersler için de geçerli. Burada Warburton da dediği gibi bir yazım tecrübesine sahip olmadan bir okuldan mezun olmanız zor görünüyor. Ne yapmanız gerekiyor işte? Bu tip tartışmalarda öncelikle temel metinlerin bir argümanlarını ortaya koyup kendi argümantasyonunuzu yapacak bir seviyeye ulaşmanız beklenendir. Çünkü akademi dediğimiz şey de aslında kendi varoluş şeklinizi sağlıklı ve analitik bir şekilde ortaya koymayı gerektiriyor. Şimdi bizim metin isteme amacımız ne? Metni şunun için istiyoruz. Biz bir konuyu anlattık. Bu konuyla ilgili temel bir takım işte becerileri kazandırmaya çalıştık. Ve bu becerilerin bize dönüşü ne? Yani onu test etmenin yolu sizin yazım tecrübenize bağlı. Eğer hocam ben yazamıyorum diyorsanız burada büyük sorun var. Neden? Çünkü bir, okumuyorsunuz. İkincisi, anlamaya çabalamıyorsunuz. Üçüncüsü, konuyla ilgili tartışmalara girmiyorsunuz demektir. Şimdi bu Warburton'la ilgili yaptığımız müzakerelere dikkat ederseniz okuma, anlama, tartışma ve en sonunda yazma geliyordu. Şimdi akademide de bizim bunu yapabilmemiz için öğrencinin öncelikle anlamaya çabalaması, bununla ilgili akademik okumalar yapması, sonra derste gelip bunlarla ilgili tartışmalara katılması ve onun dışında da bir metin oluşturma tecrübesine sahip olması gerekiyor. Bugünkü müzakeremi burada bitireyim. Bir sonraki müzakeremizde Warburton'un aktif yazma tekniği ile ilgili önerilerini sizlerle
paylaşmak istiyorum. Videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı eksik etmeyin arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.